Arkadaşlarınızı nasıl tanımlarsınız? Arkadaşlık sizin için nedir? Arkadaşlık benim için nedir? Arkadaşlık benim için neredeyse evlilik kadar kutsaldır, özeldir. Arkadaştan ziyade dost derim ben hayatımdaki insanlara. Çünkü hayatımda sadece dostlarım var. Öyle çok arkadaşım yoktur. Hani merhaba demek için ya da öylesine iyi günde beraber olmak için birini yanımda tutmanın çok anlamı olmadığını düşünürüm. Ve zaman içinde çok eledim zaten hayatımdaki insanları. Gerek bir şeyler yaşayarak, gerek yaşamadan, hissederek eledim. Şu an iki elin parmaklarını belki geçmez hayatımdaki dostlarım ama bana fazla fazla yetiyor. Yani canımdan bir parçadır onlar. Beni ben yapan unsurlardan biridir. Onların yanında çok rahatımdır, mutluyumdur. İstediğimi yaparım. Bilirim ki yargılanmam. Çünkü asla yargılamam ve yargılanmaktan da hiç hoşlanmam. Benim için dostlukta hani olduğu gibi kabul etmek vardır. Yargı yoktur. Ve böyle düşünen insanlara sahibim Allah'a şükür hayatımda. Dostlarım canımdır yani. Ne diyeyim? Arkadaşlarınızla komik bir anınızı bizle paylaşabilir misiniz? Paylaşırım. Aslında çok komik anımız var beraber yaşadığımız. O an işte aramızdaki bir bakış, bir davranış saatlerce, dakikalarca gülmemize sebep olabilir ama ne anlatsam? Şunu anlatabilirim. 7-8 kişilik bir grubumuz var, kız erkek karışık. Bir senaryo yazmaya karar verdik. İçlerinde kalemi nispeten kuvvetli olan ben olduğum için de ağırlıklı ben yazıyorum. Arkadaşlarımdan da tabii fikir alarak. Biz böyle 80'li yıllardan ilham alarak o dönemin işte Türk filmlerindeki böyle akılda kalan sahneleri düşünerek bir senaryo yazdık. İşte bunun içinde pavyonlar var, ondan sonra hayat kadınları var, ne bileyim şarkıcılar var, ondan sonra çok masum ama kötü yola düşmüş kadınlar var, saflar var, sapıklar var, tecavüzcüler var ama hepsi hani komedi olarak yer alıyor. Öyle bir senaryo yazmıştık ve çok komikti. İçindeki cümleler, insanların birbiriyle diyalogları ve benim insanların davranış şekillerine yaptığım yorumlar bayağı komikti. Değişik terimler girdi hayatımıza, mesela havşalamak gibi. Değişik şeyler, yani çok çok gülmüştük. Hala onları okudukça güleriz. Hiçbir zaman çekemedik, hayata geçiremedik ama çok komik bir anı olarak aramızda kaldı. Tamam. Eşinizle yaşadığınız en romantik an nedir sizce? En romantik an. Şimdi sanırım evlilik en romantik anı, hayatındaki en romantik anı öldüren bir müessese. Yani hani en romantik an diye bir şey yok da genel olarak beraberliğimiz içinde ne bileyim Zeynep'i yatırdıktan sonra baş başa kaldığımızda bir an, bir dokunuş, bir bakış. O an bir romantizm oluyor ama hani özellikle bir alan yaratalım, bir an yaratalım, ortam yaratalım diye bir şey biz yaşamıyoruz en azından evliliğimizde. Bizim romantizmimiz öyle değil. Balayınız nasıldı? Balayımız nasıldı? Evlendikten bir gün sonra yurt dışına çıktık, Paris'e gittik. Birkaç gün Paris'te kaldık, daha sonra Viyana'ya geçtik. Oralarda da ağırlıklı araba galerilerini gezdik. Ferrari, Peugeot, Mercedes gibi. Çok romantikti. Euro Disney'e gittik. İçimizdeki çocuk taraf biraz ağır bastı sanırım. Öyle bir yurt dışı seyahati yaptık. Yani böyle ıssız bir adaya gidip de kumsala yatıp da güneşin altında romantik dakikalar geçirmedik. Daha çok böyle sosyal, eğlenceli bir balayı olmuştu bizim için. Başarıyı nasıl tanımlarsınız? Sizce başarılı mısınız? Başarıyı nasıl tanımlarım? Başarı benim için hayatta hiçbir zaman işle paralel bir kavram olmadı. İş benim için hani tamam çalıştın, para kazandın,
bir şeydir. Hani yaparken zevk alman da mutlaka önemli. Severek yapıyor olman önemli ama müdür olayım, işte genel müdür olayım, ne bileyim herkese emirler yağdırayım, herkes bana saygı göstersin. O çok sahte bir şey bence. İş yerinde aman efendim sepet efendim diyorlar. İş yerinden çıktığın an saydırıyorlar arkandan eğer sevilmeyen biriysen. O yüzden hani iş dünyası hep sahte ve çok göstermelik olmuştur benim için. Benim için hayattaki başarı insanın özel hayatındaki başarıdır. Seviyorsa, sevmeyi beceriyorsa, seviliyorsa, ailesi varsa, arkadaşları, dostum dediği insanlar varsa bu hayatta başarıdır ve ben bu anlamda çok başarılı olduğumu düşünüyorum gerçekten. Güzel bir aileye sahibim genel olarak, işte kendi kocam, kızım olsun, annemler olsun, dostlarım var. Bunlar hayatta kazanılması gereken gerçek değerler bence. Benim önem verdiğim şeyler bunlar. Hayatta neler ilginizi çeker? Hobileriniz nelerdir? Hobilerim otomobiller. En çok ilgimi otomobiller çeker bu hayatta. Lise yıllarında başladı merakım. Araba dergileri alırdım o zaman. Kendi kendime çok amatör çizimler yapardım. Liseyi bitirip üniversiteye geçtiğim yıllarda da sanayilere gitmeye başladım. Çünkü teknik olarak da arabaları çok merak ediyordum. Nasıl giderler, motor nedir, şanzıman nedir vesaire vesaire. İlk Pendik'te başladım dedemin rahmetli ustalarıyla beraber. Ondan sonra Göztepe sanayisine geçtim. Orada bir yarış garajına girdim. Daha sonra da Maslak sanayisindeki yarış garajlarında bulundum. Arabanın tekniğini öğrenmek için oradaki ustalara yardım ettim. Sonra yarışlara gittim. Yarışçılarla tanıştım. Hatta bir dönem yarışlarda servis alanında tekerlek sürüyen, cam silen tek kadın bendim neredeyse. Herkes böyle eliyle beni gösterirdi, onu hissederdim hani sanki uzaylıymışım gibi 100 tane erkeğin arasında ama hani erkek kadın işi değil aslında bence bu iş. Ben seviyordum yani otomobilleri ve meraklıydım, hala daha çok meraklıyımdır. Hobim otomobiller ve yarışmak. Yarışla ilgili eğitimler aldım birkaç sene arayla. Tam yarışmaya niyetlendim. Çok yakın bir arkadaşım var, kopilot aynı zamanda Türkiye Rally Şampiyonası'nda. Bana gerekli ortamı hazırladı, araba kiralandı, işte kıyafetler bulunuyor, yarışmama 1 ay kaldı. Bir de baktım ki ben hamile kalmışım. Hamile kalınca yarış işi yattı. Aslında o dönem ailem tabii çok korktu. Ama dedim yani hani yavaş giderim, sağdan giderim, ben bir katılayım falan. Yok dediler, olmaz. O iş biraz ertelendi maalesef. Biraz ertelendi ama kısa vadeli hayallerimden biri de şeydir, yarışmaktır. Yani onu er ya da geç mutlaka yapacağım, hayatımda bir kere de olsa mutlaka yarışacağım. Hobiniz var mıdır? Başka hobim var tabii, olmaz mı? Voleybol oynadım uzun yıllar. Ortaokul, lisedeyken. Aslında çok hırslıydım. O zamanlar mı yoksa şimdi de hırslı mıyım? Belki o zamanlar daha hırslıydım. Çok istedim takıma girmeyi. Fenerbahçe'de oynuyordum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde. Fakat öyle bir dönemde kaldım ki yaşımdan dolayı küçük takıma giremiyorum. Kondisyonumdan dolayı da yıldız takıma yeterli olamıyorum. Aslında tekniğim iyiydi. Çok beğenirdi hocalar. Her gelen sorar kaç doğumlusun? İşte yaşımı söylerim. Hadi ya bir yaş daha küçük olsaydım falan der giderler. Deli olurdum. O dönem bayağı altyapı çalışmalarına gittim, katıldım. Hatta mahkemeye başvurup yaşımı bile küçültmeyi düşündüm sırf takıma girebilmek adına. Ama sonra olmadı, peşini bıraktım. Daha sonra lisedeyken de işte üniversite sınavıdır, şudur budur, onlar ağırlık kazandı derken voleybol hayatımdan giderek uzaklaştı. Ama hala çok severim, yazları imkan buldukça oynarım. 7 sene kadar oynadım sanırım, 7-8 sene kadar profesyonel olmaya çalışarak oynadım. Voleybol çok severim. Onun dışında yüzmeyi çok severim. Suyla aram iyidir. Her ne kadar dalamasam da dibe. Onun dışında yazı yazmayı çok severim. Hep böyle ufak tefek bölük pörçük şeyler yazıyordum şimdiye kadar. Ama birkaç ay önce bir hikaye yazmaya başladım. Hem kendimden bir şeyler katıyorum,
hem biraz hayal gücümle birleştiriyorum. Böyle ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bundan. Hikayeniz neyle ilgili bize kısaca bir anlatabilir misiniz? Hayır, anlatamam. Anlatırım tabii. Neyle ilgili? Şöyle, genç bir kadın var diyeceğim. Tabii şimdi komik olacak yani. Benle ilgiliymiş gibi. Yani genç bir kadının evliliği, arkadaşları, yaşantısı, inişleri çıkışları ve bu kadın çok böyle onu çok dibe vuracak bir olay yaşıyor. Dibinde dibine vuruyor artık. Daha sonra onun toparlanma süreci, kimden işte nasıl destek alıyor ya da çok güvendiği insanlar onu nasıl hayal kırıklığına uğratıyor. Onun hikayesi. Böyle bir hikaye. Hayatta sizi ne mutlu eder, ne korkutur, neler endişelendirir? Oo, güzel soru. Ben bir şarap isteyeyim ondan önce. Garson yok gene. Neyse, hayatta beni en çok ne mutlu eder? Beni hayatta en çok mutlu eden şey sevdiklerimle beraber olmak. Bu kızım olur, eşim olur, arkadaşlarım olur. Sevdiğim insanların yanında olması beni çok mutlu eder. Ondan sonra otomobil kullanmak, hele böyle güçlü bir araba kullanıyorsam o beni inanılmaz mutlu eder. Böyle doruklara çıkarım. Arabayla baş başa olmak isterim özellikle. Böyle direksiyona dokunacağım, içinde oturacağım, arabayla konuşacağım. Öyle biraz o açıdan çok sağlıklı değil belki ama öyle mutlu oluyorum. Arabayla baş başa kalacağım. Biraz böyle gazlayacağım. Onu zorlayacağım. O zaman da çok mutlu oluyorum. Ne sinir eder mi dediniz? Sinirlendirir, endişelendirir, korkutur. Korkutan şey sanırım gelecek. Geleceği bilmemek. Beni çok korkutuyor gerçekten. Ne bileyim, böyle hayatı oluruna belki bırakamıyorum. Belki kontrol etme duygusu mu daha ağır basıyor o an, ama kontrol edebileceğim bir şey değil çünkü koskoca bir bilinmezlik. Gelecek beni korkutur. Gelecekte nasıl olacağım korkutur bazen. Onun dışında yaşlanmak korkutur mu? Yani hayatın bir gerçeği aslında yaşlanmak, ama bazen korkutur. Evet, yaşlanınca yalnız kalmak sanırım. Yaşlanmak değil de yalnız kalmak beni korkutur. Yalnızlığı, hani tamamen yapayalnızlığı sevmiyorum. Hani kendi isteğimle yalnız kaldığım zamanları severim. Kendim isteyerek istediğim zaman o yalnızlıktan kurtulabileceğim bir ansa onu severim, ama hani tamamen yalnız kalmak beni çok korkutur, o düşünce. Onun dışında sinirlendiren şeylerde haksızlıklar beni çok sinirlendirir ve insanların, daha doğrusu benim değer verdiğim insanların beni yanlış anlaması ya da sitem etmesi ya da yargılamaya çalışması beni hayatta en çok sinirlendiren şeydir sanırım. Çünkü ben hayatımda kimseye sitem etmem. Kimseyi yargılamam. Belki kocamı yargılıyorum sanırım. Cüneyt'i yargılıyorum. Ama Cüneyt'ten başkasını yargılamıyorum galiba. Kimseyi yargılamam, Cüneyt hariç diyelim. Sanırım öyle. Beni insanların haksızlığa uğramam, yani kendimi ifade edememem, anlaşılamamam sanırım beni çok sinirlendirir. Acaba en çok eşinize karşı mı sertsiniz? Wow. En çok eşime karşı sertim. Yani her şeyin en çoğu eşime karşı. Daha fazla nazımı kim çekebilir ki? En çok güldüğüm de eşim. En çok kızdığım da eşim. Ne bileyim, en saçma sapan davrandığım da eşim. Ama ona karşı daha sertim sanırım. Daha sertim. Belki ona karşı daha acımasızım. Ne bileyim, ondan çok şey bekliyorum galiba ya. Vay be, bayağı çok şey bekliyormuşum hakikaten. Bunun nedeni nedir sizce? Eşim olması. Yani hayatı beraber paylaşıyoruz. Nazım en fazla